Derin uzayda, Güneş sisteminin içinde, Dünya'dan yaklaşık 880 milyon mil uzaklıkta. Yüzyıllardır gökbilimcilerin kalbini ve zihnini büyüleyen esrarengiz bir dünya zarifçe dönüyor. Gaz devi Satürn'ün gizemli dünyasına hoş geldiniz. Bu gezegen, Kuzey Kutbu'ndaki yapay görünümlü altıgen deseninden, uzaydan Satürn'e düşen gizemli yağmurlara kadar pek çok sırrı barındırıyor. Ve yakın zamanda bilim insanları, Satürn'ün halkalarında tuhaf bir şeyler olduğunu fark etti. Bu durum, kozmik komşumuz hakkında endişelenmelerine neden oldu. Çok uzak bir gelecekte, kim dünyada yaşıyor olursa olsun, Satürn'ün görkemli halkalarını göremeyecek. Peki, gökbilimciler neden halkaların yok olacağını düşünüyor? Ve Satürn'ün halkaları boyunca hareket eden bu garip şeyler ne? 1979'da Pioneer 11 uzay aracı tarafından çekilen Satürn'ün ilk yakın plan görüntüleri, bu göksel devi anlamaya yönelik yolculuğumuzun başlangıcını işaret etti. Ancak 2004 yılında Cassini misyonunun gelişiyle birlikte bilim insanları bu halkalı dünyanın gerçek harikalarını keşfetmeye başladı. Satürn'ü incelemeye devam ettikçe gezegen zaman zaman sırlarını açığa çıkararak onun karmaşık doğası hakkında ne kadar az şey bildiğimizi gözler önüne seriyor. Satürn, Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegenidir ve yaklaşık gezegen yarıçapının yarısı kadar bir çekirdeğe sahiptir. Bu çekirdeğin kütlesi Dünya'nın 12 ila 20 katı kadardır. Ancak en ilginç şey, eğer yeterince büyük bir su deposuna sahip olsaydınız, Satürn'ün suda yüzebilecek olmasıdır. Bunun nedeni, gaz devinin yoğunluğunun yaklaşık 0,687 gram bölü santimetre küp olmasıdır. Bu da onu Güneş sistemindeki en düşük yoğunluklu gezegen yapar. Ama hepsi bu kadar değil. Güneş'in etrafında dönen diğer gezegenlerin çoğu neredeyse mükemmel küreler olarak görünse de Satürn en basık olanıdır. Yaklaşık 10,5 saatlik bir dönüş periyoduna sahiptir ve olağanüstü hızlı döner. Bu da ekvatorunda şişkinlik oluştururken kutuplarını düzleştirir. Halkalı gezegenin ekvatordaki çapı yaklaşık 75 bin mil, kutuplardan kutuplara olan mesafesi ise yaklaşık 68 bin mildir. Dünyadan bakıldığında görülebilen Satürn'ün belirgin sarı ve altın renkli bantları, üst atmosferinde saatte 1100 mil hıza ulaşan süper hızlı rüzgarlar nedeniyle oluşur. Ancak Satürn'e yakından bakarsanız gerçekten tuhaf bir şey fark edersiniz. Yaklaşık 20 bin mil çapında devasa bir altıgen desen. Bu etkileyici altıgen, başlangıçta özenle inşa edilmiş bir mega yapı izlenimi verebilir. Dahası bu desenin rengi mavi tonlardan altın rengine dönüşmektedir. Cassini'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri dikkatlice derlenerek bu fenomenin canlı renklerdeki animasyonu ilk kez oluşturuldu. Satürn'ün kuzey kutbundaki dönen girdap içinde merkezde devasa bir kasırga yer alır. Kasırganın gözü dünyadaki kasırgalardan %50 daha büyüktür. Kırmızımsı girdaplar bu kasırganın etrafında dağılmıştır ve hepsi altıgen jet akımı ile uyum içinde dönmektedir. Altıgenin içinde parçacıkların bileşimi dışarıya kıyasla farklıdır. İçeride daha küçük sis parçacıkları bol miktarda bulunurken büyük parçacıklar nadirdir. Dışarıda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu altı köşeli fırtınanın en ilgi çekici yönlerinden biri inanılmaz derecede dayanıklı olmasıdır. Dünyadaki kasırgalar sadece birkaç hafta sürerken bu olağanüstü altıgen yüzyıllardır. Hatta belki de binlerce yıldır varlığını sürdürmektedir. Peki böyle bir fırtına nasıl oluşur? Bilgisayar simülasyonları derin termal konveksiyon olarak bilinen ilginç bir olguyu ortaya çıkardı. Isı bir sıvı veya gaz hareketi yoluyla aktarıldığında büyük kutup siklonlarının ve yüksek enlemlerde doğuya doğru bir jet akımının oluşmasına neden olabilir. Bu atmosferik unsurlar gezegenin üst katmanlarında birleştiğinde Satürn'ün kuzey kutbunda gözlemlenen beklenmedik ve benzersiz altıgen şekil ortaya çıkar. Altıgenin kalıcılığı
binlerce mil derinlikte, bulut tepelerinin çok altındaki fırtınaların birleşmesiyle sağlanmaktadır. Bilim insanları, evrenin başka herhangi bir yerinde bu tür bir fırtınaya dair bir örnek bilmemektedir. Satürn'ün altıgen deseni, evrenin bize sunabileceği harikaların bir göstergesidir. Ancak gezegenin sunduğu tek ilginç özellik değildir. Voyager verilerine bakarken, bilim insanları halkaların üzerinde garip, gizemli lekeler fark etti. Daha sonra, Cassini misyonu sırasında daha da garip bir şey keşfedildi. Bu hayaletimsi yapılar tamamen kaybolmuştu. Bu gizemli fenomeni daha derinlemesine incelemek için yapılan gözlemler, lekelerin yukarıdan bakıldığında koyu, aşağıdan bakıldığında ise parlak göründüğünü ortaya koydu. Araştırmacılar hala bu gizemli çizgilerin kesin nedenini bilmiyor. Ancak bu oluşumların Satürn'ün ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde mevsimsel olarak yeniden ortaya çıktığını biliyoruz. Dünyadaki gibi Satürn'de de 4 mevsim vardır. Ancak burada her mevsim yaklaşık 7 dünya yılı sürer. Lekelerin, halkalardaki toz parçacıklarının buz parçalarından ayrılıp bağımsız olarak yüzeye çıkmasıyla oluştuğu düşünülmektedir. Bunun nedeninin Satürn'ün manyetik alanı olduğu varsayılmaktadır. Güneş rüzgarı Satürn'ün manyetik alanı ile etkileşime girdiğinde elektrik yüklü bir ortam yaratır. Bu ortam, yüklü toz parçacıklarının davranışını etkileyerek onların geçici olarak bir araya gelmesini ve halkalar içinde daha yoğun bölgeler oluşturmasını sağlayabilir. Güneş sistemindeki diğer gaz devleri de halkalara sahip olsa da Satürn'ün halkaları en büyük ve en belirgin olanlardır. 7 halka, keşif sırasına göre adlandırılmıştır ve Satürn'ün ekvatoru boyunca uzanır. Halkalar, gezegenin merkezinden yaklaşık 4300 mil uzaklıktan başlar ve şaşırtıcı bir şekilde binlerce mil öteye kadar uzanır. Örneğin, E halkası yaklaşık 75 bin milden 260 bin mile kadar geniş bir mesafeyi kapsar. Satürn'ün halkaları tıpkı gezegenin kendisi gibi inanılmaz derecede incedir. Belirli bölgelerde kalınlıkları yaklaşık 0,6 mil olabilse de ana halkalar sadece 32 fit kalınlığındadır. Bu halkaları oluşturan parçacıklar, toz benzeri küçük buz tanelerinden ev büyüklüğündeki büyük parçalara kadar geniş bir boyut aralığına sahiptir. Hatta bazı devasa parçalar dağ büyüklüğüne ulaşabilir. Ancak 400 yıl önce insanlık Satürn'ün halkalarının varlığından bile habersizdi derinliklerinde, dünyadan yaklaşık 880 milyon mil uzaklıkta, yüzyıllardır astronomların kalbini ve zihnini büyüleyen gizemli bir dünya zarif bir şekilde dönüyor. Gaz devi Satürn'ün esrarengiz diyarına hoş geldiniz. Satürn, Kuzey Kutbu'nda yapay görünümlü altıgen bir desenin varlığından, uzaydan gezegene düşen gizemli yağışlara kadar birçok sırrı barındırıyor. Ve yakın zamanda bilim insanları Satürn'ün halkalarında garip bir şeylerin olduğunu fark etti ve bu da onları kozmik komşumuzun çok uzak geleceği konusunda endişelendirdi. Dünyada gelecekte kim yaşarsa yaşasın, Satürn'ün muhteşem halkalarını göremeyecek. Peki, astronomlar neden bu halkaların yok olmak üzere olduğunu düşünüyor ve Satürn'ün halkalarında hareket eden bu garip şeyler nedir? 1979 yılında Pioneer 11 uzay aracı tarafından çekilen Satürn'ün ilk yakın plan görüntüleri, bu göksel devi anlama yolculuğumuzun başlangıcını işaret ediyordu. Ancak bilim insanları 2004 yılında Cassini misyonunun gelişiyle bu halkalı dünyanın gerçek harikalarını ortaya çıkarmaya başladılar. Satürn'ü incelemeye devam ettikçe gezegen zaman zaman sırlarını açığa çıkararak onun karmaşık doğası hakkında ne kadar az şey bildiğimizi gösteriyor. Satürn, Güneş sistemindeki ikinci en büyük gezegen olup, yarıçapının yaklaşık yarısı kadar bir çekirdeğe sahiptir ve kütlesi Dünya'nın kütlesinin 12 ila 20 katları arasındadır. Ancak inanılmaz olan şu ki, eğer onu içine alacak kadar büyük bir su havuzunuz olsaydı, Satürn suyun üzerinde yüzebilirdi. Bunun sebebi gaz devinin yoğunluğunun yaklaşık 0,687 gram per santimetre küp olmasıdır.
Bu da Satürn'ü Güneş sistemindeki en düşük yoğunluğa sahip gezegen yapar. Fakat sadece bu değil. Güneş'in etrafında dönen diğer gezegenler neredeyse mükemmel küreler gibi görünürken Satürn hepsinden daha basıktır. Yaklaşık 10,5 saatlik bir dönme süresine sahip olan gezegen son derece hızlı döner ve bu da ekvatorda şişmesine, kutuplarda ise basık hale gelmesine neden olur. Halkalı gezegenin ekvatordaki çapı yaklaşık 75 bin mil iken, kutuplardan kutba olan mesafesi yaklaşık 68 bin mildir. Dünyadan görülebilen Satürn'ün ayırt edici sarı ve altın renkli bantları, üst atmosferindeki saatte 1100 mil hıza ulaşan süper hızlı rüzgarlar tarafından oluşturulur. Ancak 6. gezegeni dikkatlice incelerseniz, gerçekten tuhaf bir şey fark edersiniz. Yaklaşık 20 bin mil çapında devasa bir altıgen desen. Bu etkileyici altıgen, ilk bakışta son derece özenle inşa edilmiş bir mega yapı gibi bir izlenim verebilir. Daha da gizemli hale getiren şey ise bu desenin mavimsi, bir tondan altın rengine dönüşmesidir. Cassini'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri dikkatlice birleştirilerek, bu fenomenin canlı renklerde ilk kez gözler önüne serildiği nefes kesici bir animasyon oluşturuldu. Satürn'ün kuzey kutbundaki altıgen girdabın içinde, merkezinde dünyadaki kasırgaların %50'inden daha büyük bir göze sahip devasa bir kasırga bulunur. Kırmızımsı girdaplar kasırganın etrafında altıgen jet akımının saat yönünün tersine hareketiyle uyum içinde döner. Altıgenin içinde dışına kıyasla farklı bir parçacık bileşimi vardır. İçeride daha küçük puslu parçacıklar bol miktarda bulunurken büyük parçacıklar nadirdir. Dışında ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu altı köşeli fırtınanın en dikkat çekici özelliklerinden biri dayanıklılığıdır. Dünyadaki kasırgalar sadece bir hafta sürerken, bu olağanüstü altıgen onlarca yıl, hatta belki de yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Peki, böyle bir dev fırtına nasıl oluşuyor? Bilgisayar simülasyonları, derin termal konveksiyon adı verilen ilginç bir olguyu ortaya çıkardı. Isı, sıvı veya gaz hareketi yoluyla aktarıldığında, büyük kutup siklonlarının ve yüksek enlemlerde doğuya doğru bir jet akımının oluşmasına neden olabilen atmosferik akışları tetikleyebilir. Bu atmosferik özellikler gezegenin üst bölgelerinde birleştiğinde Satürn'ün kuzey kutbunda gözlemlenen beklenmedik ve belirgin altıgen şekli ortaya çıkar. Ve altıgenin kalıcılığı bu fırtınaların gezegenin derinliklerinde bulut tepelerinin binlerce mil altında oluşmasının bir sonucudur. Bilim insanları evrende böyle başka bir fırtınanın var olup olmadığını henüz bilmiyor. Ancak Satürn'ün altıgeni evrenimizin sunduğu harikaların yalnızca bir örneğidir. Gezegende gözlemlenen en ilginç özelliklerden biri halkalarındaki gizemli, gölgeli çizgilerdir. Voyager verilerini inceleyen bilim insanları halkalar boyunca garip lekeler fark etti. Ancak Cassini misyonu sırasında bu hayaletimsi özelliklerden hiçbir iz bulunamadı ve bu da bu açıklanamayan fenomenin gizemini daha da derinleştirdi. Daha yakından yapılan gözlemler, bu çizgilerin yukarıdan bakıldığında genellikle karanlık göründüğünü, ancak aşağıdan bakıldığında parlak olduklarını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu gizemli izlerin kesin nedenini henüz bilmiyor. Ancak bunların mevsimsel olarak Satürn'ün ilkbahar ve sonbaharında yeniden ortaya çıktığını biliyoruz. Dünyadaki gibi Satürn'de de 4 mevsim vardır. Ancak her biri yaklaşık 7 dünya yılı sürer. Bilim insanları, Satürn'ün halkalarının ne zaman ve nasıl oluştuğunu uzun süredir merak ediyordu. Son bulgular, Satürn'ün büyük kısmı boyunca halkalara sahip olmadığını gösteriyor. Peki, halkalar nasıl ve ne zaman oluştu? Bir teoriye göre, halkalar, Satürn'ün çevresinde dönen küçük buzlu uyduların çarpışması sonucu meydana geldi. Bu çarpışmalar, geçen asteroitlerin veya kuyruklu yıldızların yerçekimsel etkisiyle tetiklenmiş olabilir. Başka bir hipoteze göre,
Halkalar uzak geçmişte yok olan cüce gezegenlerin kalıntılarıdır. Ancak bu halkalar sonsuza kadar var olmayacak. NASA'ya göre Satürn'ün halkaları şaşırtıcı derecede hızlı bir hızla yok oluyor. Her 30 dakikada bir olimpik bir yüzme havuzunun hacmine eşdeğer su kaybediliyor. Bilim insanları halkaların 100 ila 200 milyon yıl içinde tamamen yok olacağını tahmin ediyor. Böylece gelecekte Satürn'e bakacak olanlar bu muhteşem halkaları göremeyecek. Ancak Satürn sadece halkalarıyla değil, uydularıyla da dikkat çekiyor. Gezegenin en ilgi çekici uydularından ikisi Titan ve Enceladus'tur. Bu uydular yaşamın temel bileşenlerinden en az birini barındırıyor. Titan, organik moleküllerle dolu yoğun bir atmosfere sahipken, Enceladus'un yüzeyinin altında sıvı su okyanusları bulunuyor. 2027'de fırlatılması planlanan NASA'nın Dragonfly misyonu, Titan'ı ayrıntılı olarak inceleyerek burada yaşamın var olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacak.